Merhaba arkadaşlar, sanatımı anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Sanat kelimesi, sanatçı kelimesi hepimizin içerisinde farklı bir yerlerde yerleşik mutlaka. Ben de kendi açımdan olan kısımlardan biraz bahsedeyim. Sanat, duygularımızın, düşüncelerimizin, yaşadıklarımızın, hissettiklerimizin, hayal gücümüzün, kendimizden katabildiklerimizin içimizde harmanlayıp farklı yöntemlerle anlatabildiğimiz bir serüvendir. Herkeste olmayan bir yetenektir. Allah vergisidir. Allah'ın bahşettiği bir makamdır, merhaledir de diyebiliriz. Çünkü herhangi bir sanat dalını öğrendiğimizde azimli bir insan öğrenebilir. Bu sanat dalıyla çok emek verip uğraşabilir, yapabiliyor hale gelebilir. Fakat bu işin sanatkarı olamaya da bilir. Çünkü sanatkarı diyebilmemiz için bir kişiye kendinden de bir şey katabiliyor, yeni bir şeyler katabiliyor olması gerekir. Basit bir örnek vereyim. Mesela dantel. Dantel eskiden evlerimizde olurdu ve bütün kadınların ördüğü bir şeydi. Herkesin bu süsleme duygusu, her yeri süsleyebiliyor olması, çok muntazam yapıyor olması bu işte sanatçılık makamı değildi. O işi ilk icat eden ya da öğrendiğinde kendine yeni desenler çıkarabilen kişi dantelin de sanatkarıdır. Açıklayacak olacak olursam böyle diyebiliriz. Tesip sanatı da aynı şekilde. Bir kişi kusursuzca öğrenebilir, kusursuzca boyamaya başlayabilir. Fakat yenilik yapamıyorsa, kendinden bir şeyler üretemiyorsa yine bu işin sanatkarı olduğu anlamına gelmez. Uğraşmak gerekir. Bu sanatçılık ruhu, şimdi şöyle bir şey, insanlar derslere başlarken tereddütte kalıyor. Hani ben yeteneksizim, yapabilir miyim? Ya da sabırsızım, yapabilir miyim? Denemek lazım. Biz bunu bilemiyoruz denemeden önce. O yüzden kişinin denemesi gerekiyor. Çünkü bazen insanlar çok yetenekli olabiliyor fakat üretken olamayabiliyor. Fakat yine de boyayabilir. Ya da yeteneğinin farkında değil, aslında çizemediğini düşünüyor fakat çok sanatçı bir ruha sahip. Sadece elini bu iş üzerinde geliştirmemiş. Ya da ikisi de var, sabrı yok, o zaman da olmuyor. Üçünü de bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama herkesin, yani bu işi yapamayacak olan kişinin de, yapabilecek olan kişinin de bir şekilde bir ucundan başlayıp denemesi gerekir. Denemenin hiçbir zararı olmaz. Genel kültür açısından kendi içine çok şey gelir, bilgi gelir. Kendi kültürünün, sanatının detaylarını öğrenir. Bakış açısı farklılaşır. Yapmayacak olsa bile, ki yapacak olan insanlar için kesinlikle gidilip öğrenilmesi gereken bir şeydir. Gidilip öğrenilmesi gereken bir şeydir diyorum. Çünkü birebir hocayla temas halinde olmak, onun verebileceği şeyleri sadece bilgi olarak değil de karşılıklı alabileceği o duygu ve edeple birlikte alabiliyor olmak büyük bir şeydir. O sebeple sakın eğer İstanbul'da ya da bulunduğunuz şehirde tesip sanatıyla alakalı eğitim alabileceğiniz bir yer varsa bilgisayarın başından öğrenmeyin, gidin derim. Ama imkanınız yoksa, vaktiniz yoksa, farklı şehirlerdeyseniz bu ders bizim için iyi olacak. Tesip sanatı azimli sanatkarların, üretken sanatkarların zaman içerisinde Türklerin binlerce yıllık geçmişinde geliştirdiği bir sanattır. İlk örneklerine biz Uygurlular döneminde rastlıyoruz. Bazı motiflerini hala tanıyoruz. Bu binlerce yıllık dönemde Türk kültürü toprakları fethederken, insanlarla kaynaşırken, değişik insanlarla bir reddedişle değil, kabullenişle, o insanların da yapabildiği güzel şeyleri kendine ekleyerek, kendinde harmanlayarak ve kendindeki birleşebilecek en güzel şekliyle birleştirip ortaya dökebilmiş insanlardır. Sadece bu fetihlerde yüz ölçümü genişletilmemiş, kültürler ve insanlar da kaynaştırılarak geliştirilmiş bir seremoni dinliyoruz, görüyoruz.
bizim bildiğimiz tezhip sanatı halini Türklerin İslam'ı kabulünden sonra bu sanat haline dönüşüyor diyelim. İsmini de bu zamanlarda alıyor. Çünkü biraz daha üsluplanıyor. Kitap sanatı haline geliyor. Tesip Arap'ın dilinde altınla yapılan süslemeler anlamına gelir. Zehep altındır kelime manası olarak. Tesip de altınla yapılan süslemelerdir. Biz boya ve altınla kullanılarak bu yazma eserlerin, serlevhaların, tuğraların içerisinde kullanılan bütün süslemelerin hepsine birden tezhip ismini söylüyoruz. Çünkü kendi içinde bazı boyama teknikleriyle farklılaşır da. Halker vardır, münhanisi vardır, farklı stiller de vardır ama genel adı tesiptir. Tesip sanatı Osmanlı'nın kendi gelişimiyle orantılı olarak da büyümeye devam etmiş bir sanattır. Yani daha önceki zamanlarda olduğu gibi Osmanlı'nın yüzyıl her döneminde farklı sanatkarların o sanatın içerisine kattığı üsluplar bizim tesip serüvenimizi oluşturmuştur. Hani demiştik ya, hani herkes sanatçı değil mesela, biz tesip örneklerinin yüzlercesini, binlercesini görüyoruz. Kim bilir hangi sanatkarlar tarafından yapıldı. Fakat isim olarak işte 16. yüzyılda Kara Mimi'yi hatırlıyoruz. Ya da 15. yüzyılda Baba Nakkaş'ı hatırlıyoruz. 18. yüzyılda Ali Üsküdari'yi hatırlıyoruz. Demek ki bu döneme bir şey katabilen insan sayısı mutlaka daha farklı insanlar da vardır ama en bilinenleri bunlardır çünkü damgasını vurmuştur. Oluşturduğu motiflerle, yapraklarla, stille ve günümüze kadar da isimleri gelir olmuş. Bu yükselişte her dönemin kendine has güzelliği ve üslubu ve stili var. Fakat bizim günümüzde de kullanılan taklidini yaptığımız dönem 16. yüzyıldır. Osmanlı'nın da en zirve dönemi olduğu gibi. Zirve olmak aslında devletle ilişkili bir durumdur. Devleti sanatçısına, halkına ya da kendi iç dünyasında kendine karşı bir kompleksi olmadığında ya da yeniliği kabul edebildiğinde, yeniliği kabul edip kendinde içinde harmanlamayı, gelişmeye dönüştürebildiğinde kendi geliştiği gibi sanat dalları da gelişmiş. Ve daha sonra Osmanlı'nın zirve döneminden sonra batıya özenme yavaş yavaş başladıktan sonra özenme hani yeniliği almış Osmanlı ama diğerinde bu özenme kısmı, son çöküş kısmı kendini reddedişle bir kompleksle birlikte özenti olduğu için çöküşe geçmiş. Kendi desenini de reddedince zaman içerisinde Osmanlı ile birlikte o büyüyen kartopu, bugüne kadarki büyüyen kartopu, 16. yüzyıla kadar büyüyen kartopu erimeye başlamış ve Cumhuriyet döneminde Arap harflerinin de yasaklanmasıyla hiç kullanılmaz hale gelmiş. Fakat 20. yüzyıl sonrasında bazı sanatkarların bu işe gönül vermesiyle Süheyl Ünver gibi ve bu sanat dallarına gönül vermiş diğer insanlarla birlikte oluşturdukları çaba, emek ve desenleri tek tek inceleyip günümüze nasıl yeniden canlandırılabilir sorularının cevaplandırılmasıyla sanatımız tekrar gelişmiş. Yine devletimizin güçlenişiyle birlikte şu an oldukça fazla hem ilgi var hem çok güzel eserler çıkıyor, destek de var. İnşallah daha da güzel zamanlara doğru gidiyoruz. Tesip sanatının evrelerini öğrenirken aşamalara böleceğiz sizlerle birlikte çalışırken. Öncelikle kalemle başlayacağız. Kalem bizim sanat hayatımız boyunca hiç elimizden bırakmayacağımız bir detay. Kalem. Kalem her şeyin başlangıcı. Kalemle her şey yapılabilir. Kalemle devletler kurulabilir. Kalemle çok güzel yazılar yazılabilir. Kalemle iç dünyamızı tasarlayabiliriz de. Tasarlarken bizim tekniğimiz olan tekniklerle ilerleyeceğiz. İlk lazım olacak olan şey size 2B kurşun kalem. 2B olmasının sebebi yumuşak uçluluğundandır.
Kalemlerde iki harf vardır. H ve B. H tarafına gittikçe kalemin ucu sertleşir. B tarafına doğru gittikçe kalem ucu yumuşaklaşır. Mesela 3B bundan biraz daha yumuşak ve siyah çizer. 4B biraz daha yumuşar ve siyah çizer. H'da bir o kadar 2H, 3H, 4H diye ilerledikçe sertleşir. H'ları bizim işimize yaramaz. Çünkü yumuşak kalemler desen geçirirken de diğer tarafa geçme etkisi açısından önemlidir. Şöyle yaklaştırayım. Bu normal klasik bir tahta 2B kurşun kalemdir. Basmalılarını daha çok desen çıkarırken kullanıyoruz ama ilk etapta tahta kalem sizin için yeterli olacaktır. Diğer bir malzememiz de silgi. Normal yumuşak bir silgi. Ve kullanacağımız kağıt Aydinger eskizidir. Aydinger dediğimizde genelde kırtasiyelerde kalın bir kağıt verir. Onu almıyoruz çünkü onu belki fırça çalışması için kullanabiliriz. Bize güzel katlanabilen, ince, gramajı düşük olan Aydinger eskizleri lazım. A4 boyutunda çalışmak için alabilirsiniz. Ben çok kullandığımdan rulo olarak da alıyorum. Büyük ruloları var bunun. Şöyle rulo halini göstereyim. Geniş ruloları da var. Bu dar olan A4'ün ebatında uzayabilen rulo hali. Bu üç malzeme bizim daima ama daima kullanacağımız bir malzeme. O yüzden birkaç tane almayın kağıdınızı. Bir toptancıya gidin. Çoklu çoklu alın. Kaleminizi de aynı şekilde. Kalem uçlarınızda 0.5, 0.7 şimdilik yeterli olabilir. Daha sonra 0.3 kalem de kullanacağız. İnce çizimlerde. Fakat şimdilik 0.5 uçlu kalem 2B ucu yeterli olacaktır. Bir sonraki derste ilk çizimlerimize başlayacağız. Evrensel eğrilerle. Bir sonraki derste görüşmek üzere o zaman. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta kırmızı olan kısım. Hoşça kalın.